Merhaba değerli izleyiciler. Vektör cebri ve fizik yasalarında simetri kavramı konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tartışmamız fizik yasalarının bir sistemi tanımlamak için seçtiğimiz eksenlerin yönlerinden bağımsızlığını vurgulayan temel bir fizik önermesi etrafında dönüyor. Bu önerme fiziğin kritik bir yönüne değinmektedir. Fiziksel yasaların her yönde aynı olduğunu belirten izotropi ilkesi, evrenin tercih edilen bir yönü olmadığını ima etmektedir. Elimizde sarkaçlı saat gibi bir mekanizmanın olduğunu varsayalım. Dünyanın yerçekimi tarafından yönetilen sarkaçlı saatin çalışması, farklı yönlerde fiziksel yasalarımızın doğruluğunu korumak için yerçekimi gibi dış kuvvetlerin etkisini dikkate almanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu düşünce özellikle dünyanın yerçekiminin işleyişinde çok önemli bir rol oynadığı sarkaçlı saat gibi sistemlerde dış faktörler hesaba katılmadığında teoremin sınırlamasını gün ışığına çıkarıyor. Fiziksel yasalardaki dönme simetrisi kavramı, özellikle de sarkaçlı saatin işlevselliğinin dünyaya göre yöneliminden nasıl etkilenebileceğini araştıralım. Bu araştırma, fizik yasalarının kendileri tutarlı kalırken mekanik sistemlerde gözlemlenen sonuçların yerçekimi alanları gibi dış kuvvetlerle etkileşimlerine bağlı olarak değişebileceğinin farkına varılmasına yol açmaktadır. Sarkaçlı saatlerin farklı yerçekimi koşullarındaki davranışı daha karmaşık senaryoları da içermektedir. Örneğin dünyanın yerçekiminin ihmal edilebilir olduğu bir uyduda veya dünyanın yerçekiminden farklı olduğu Mars'ta. Bu örnekler fiziğin temel yasalarının evrensel olarak tutarlı olmasına rağmen bunların tezahürlerinin çevresel koşullara ve etkili olan kuvvetlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebileceği şeklindeki daha geniş prensibi açıklamaya hizmet etmektedir. Fiziksel yasaların evrensel tutarlılığı ile fiziksel olayların dış koşullara bağlı durumsal değişkenliği arasındaki etkileşimi vurgulamak oldukça önemlidir. Fiziksel yasaları gerçek dünya sistemlerine uygularken yerçekimi gibi kuvvetlerin etkisini dikkate almamız gerekir. Aynı zamanda fizikteki simetrinin yalnızca soyut matematiksel anlamda değil, bu ilkelerin hem dünyada hem de daha geniş çerçevede evrenin herhangi bir noktasında karşılaştığımız çeşitli ortamlara somut olarak uygulanması açısından incelikli bir anlayış teşvik edilmektedir. Bu konunun daha iyi anlaşılması adına MATLAB programında bir sarkacın açısal yer değiştirmesinin ve ip gerilmesinin zamana bağlı değişimlerini yerçekimi ivmesi dünya koşullarında, dünyanın 2 katı yerçekimi ivmesine sahip olan gezegenin koşullarında ve dünyanın yarısı yerçekimi ivmesine sahip olan gezegenin koşullarında simüle ettik. Öncelikle fiziksel modellemenin nasıl yapıldığını inceleyelim. Şimdi tahtada gördüğünüz gibi elimizde bir sarkaç var. Sarkacın kütlesi şuradaki M noktasında topaklanmış olsun. Ve sarkaç belirli bir teta açısı yapıyor. Bu düzlemle gösterildiği gibi. Burada eylemsizlik referans çerçevemiz artı y aşağı yönde, artı x de sağ tarafta olacak şekilde seçilmiştir. Ve şurada mesnete, sarkacın mesnetine yerleştirilmiştir. Şimdi belirli bir teta açısıyla başlangıç koşulları seçilmiş olsun. Buradan sarkacı bıraktığımızda şu yörüngeyi izleyecek, şu yörüngeyi takip edecek. Ve burada Newton'un hareket yasalarını normal ve teğetsel düzlemler üzerinden tanımlamamız bizim için daha uygun olacaktır. Kuvvetleri yerleştirmemiz, kuvvetlerin iz düşümlerini doğru şekilde ve pratik şekilde yerleştirmemiz açısından. Şimdi burada dış kuvvetler, sarkacın kütlesine etkileyen dış kuvvet olarak mg var. Mg iki bileşeni var burada. Normal koordinatlarda ve teğetsel koordinatlarda. Mg'nin teğetsel koordinatlardaki bileşeni dış kuvvet açısından mg sinüs theta. Normal koordinatlardaki bileşeni mg kosinüs theta. Bu mg kosinüs theta ip gerilmesine katkıda bulunurken mg sinüs theta sarkacı ivmelendiriyor. Dolayısıyla sarkacın bir atalet kuvveti var zıt yönde, ivmeye zıt yönde ve aynı zamanda bu teğetsel koordinatlarda, normal koordinatlarda ise yine ivmeye zıt yönde bir atalet kuvveti var, MAN olacak şekilde. Şimdi Newton'un hareket denklemlerini iki bileşen için, yani teğetsel ve normal koordinatlar bileşenleri üzerinden yazılan Newton'un ikinci yasasını kullanıyoruz burada.
Teğetsel koordinatlarda toplam dış kuvvet Ft eşittir m çarpı at olmakta. Burada mg sinüs theta dış kuvvet olarak etkiliyor. Sağ tarafta da m çarpı at var. Yani sarkacın ivmesinin kütlesiyle çarpılmış hali olan atalet kuvvetini temsil ediyor. İkinci koşulda da ip gerilmesiyle mg'nin kosinüs theta bileşeni arasındaki fark neye eşit oluyor? Bizim atalet kuvvetimize yine. Bu da normal koordinatlardaki eksi n doğrultusuna bakıyor. Peki bu iki kuvveti tanımladık. Ondan sonra burada söylememiz gereken başka nokta ivmesi, teğetsel ivmesi at, yani sarkacın teğetsel ivmesi. G çarpı, şimdi ilk koşulda m'ler götürdüğüne gelebildiğini, G çarpı sin theta at eşit oluyor. Yani sarkacın ivmesini kontrol eden kuvvet ağırlığın yer çekimi kuvvetinin sinüs theta bileşeni olmakta. Bu da tabi zaman içerisinde değişmekte. Bunların vektörlerinin doğrultusu ve şiddeti zaman içerisinde değişmekte. Aynı zamanda t ip gerilmesi de zaman içerisinde değişmekte. Şimdi bu koşullar altında at eşittir g çarpı sinüs theta elde ettik. Burada alfa at teğetsel ivme, alfa çarpı L, yani ipin uzunluğuyla alfa açısal ivmesi, ipin açısal ivmesi arasında, sarkacın açısal ivmesinin çarpımı olacak şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla alfamız g çarpı sinüs theta bölü L oluyor. Normal ivmeye bakacak olursak normal ivmede v kare bölü L olmakta. Bu merkezcil ivmeye karşılık geliyor. Bu da v'de sarkacın teğetsel hızı. Sarkacın teğetsel hızı omega kare çarpı L kare olarak ifade ediliyor. L'ler birbirini götürüyor. Omega kare L olarak ifade ediliyor. Yani sarkacın normal ivmesi omega kare L oluyor. Evet, tabii ki burada teğetsel ivmesi, sarkacın teğetsel ivmesi den hızına geçecek olursak sarkacın hızına nasıl tanımlarız? At çarpı dt'nin integrali şeklinde tanımlanırız. Bu da g çarpı sinüs theta zaten ivmesiydi. Dolayısıyla g çarpı t sinüs theta olmuş oluyor integralini aldığımızda. Yani hızın zamana göre değişimi gt sinüs theta olmuş oluyor. Şimdi sarkaç üzerine gelen ip gerilmesi, sarkaç üzerindeki ip gerilmesi mg çarpı kosinüs theta artı şu ikinci denklemden m çarpı an. An'in zaten omega kare L olduğunu bulmuştuk. Mg kosinüs theta m çarpı omega kare L olmakta. Peki şimdi buradan matematiksel modelimizi çıkarttık. Bu matematiksel modeli Simulink simülasyonun üzerinden tanımlayalım. Evet, şekilde Simulink ortamında sarkacın matematiksel modelinin yapısı görülmektedir. Bu model çerçevesinde biz burada alfayı, omegayı ve teta'yı gözlemliyoruz. Yani sarkacın açısal yer değiştirmesini, açısal hızını ve açısal ivmesini. Aynı zamanda ip gerilmesini hesapladık bu formülasyona göre. Ve çıktı olarak da ip gerilmesini ve sarkacın açısal yer değiştirmesini, zamana bağlı değişimlerini çıkartacağız bu sistem üzerinden. Evet, şimdi simülasyonumuzun çalışabilmesi için öncelikle fiziksel parametrelerin bilinmesi gerekiyor. Burada fiziksel parametreler olarak sarkacın kütlesi 1 olarak tanımlandı. Kolaylık olsun diye. Ve ipin boyu da 1 metre olarak tanımlandı. Ve bizim 3 tane koşulumuz var. Biz 3 tane bu koşul altında ipin gerilmesini ve açısal yer değiştirmesini, sarkacın açısal yer değiştirmesini hesaplayacağız. Birinci koşulumuz dünyanın yer çekimi ivmesinin 9.81 metre bölü saniye kare olduğu yer çekimi ivmesi koşulu, dünyadaki yer çekimi ivmesi koşulu. İkincisi farklı bir gezegen, daha büyük bir gezegen ve yer çekimi ivmesinin dünyanın 2 katı kadar olduğu bir gezegen olsun. Üçüncü koşulda da yer çekimi ivmesi dünyanın yarısı olan bir gezegen olsun.
Peki şimdi bu noktada sarkacı çalıştırdığımızda bu üç farklı yerçekim ivmesine sahip gezegen üzerinden çalıştırdığımızda bir farklı yörüngelerini yani yer çekimi ivmesi altında ipin gerilmesinin zamana göre değişimleri ve açısal yer değiştirmesinin zamana göre değişimlerini gözlemleyeceğiz. Peki şimdi simülasyonu öncelikle dünya koşulları üzerinde çalıştırdık. Burada 10 saniye kadar bir süre içerisinde çalıştırdık ve başlangıç koşulları da belirli bir açı yapacak şekilde diyelim 45 derece seçilmiş olsun. Kırmızı yörünge, gördüğünüz kırmızı yörünge sarkacın açısal yer değiştirmesinin zamana göre değişimi. Bu tabi sarkaç salınım hareketi yapıyor ve salınım hareketi yapınca bunun tabi belirli bir periyodu var. Mavi ile gösterilen kısımda burada sarkacın gerilmesi, ip gerilmesini temsil ediyor. Şimdi burada önemli olan nokta ip gerilmesinin değeri. İp gerilmesinin değeri 30-35 arası bir noktada. Pik değerleri. Ve aynı zamanda sarkacın periyodu. 10 saniye boyunca burada gözlemlediğimiz gibi 1, 2, 3 tane tepe noktası var. 10 saniye boyunca yaklaşık 3 tane tepe noktası yapmış. Belirli bir frekansta salınıyor. Şimdi bunları not edelim bir yere. Daha sonra bunları diğer koşullarda, yer çekimi ivmesi olan koşullarda karşılaştıracağız ve bir sonuca varacağız. Şimdi ikinci simülasyonumuzda yer çekimi ivmesi koşullarının dünyanın 2 katı kadar olduğu gezegende gerçekleşiyor. Burada yine simülasyon süresi 10 saniye ve gördüğünüz gibi tepe noktaları sarkacın gerilmesi, ip gerilmesi artıyor. Yer çekimi ivmesi daha yüksek olduğu için ağırlığı daha yüksek olarak hissedilecek. Ve burada periyotta da bir değişme var. Gördüğünüz üzere sarkacın salınımları açısından yani teta'yı inceleyecek olursak kırmızı yörünge zamana bağlı olarak 10 saniye boyunca daha fazla gidip gelmiş. Yani tepe noktalarını sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 tane. Daha önce 3'tü. Burada yine 2 katı kadar bir sarkacın daha hızlı hareket ettiğini gözlemliyoruz. Yani açısal frekansı artmış. Yer çekimi ivmesi arttığı için. Şimdi de yer çekimi ivmesinin dünyanın yarısı olduğu gezegenin koşullarında simülasyonunu çalıştırdığımızı varsayalım. Ve bu noktada ip gerilmesi yarıya düşüyor. Burada gözlemlediğimiz gibi mavi yörüngeyi takip edecek olursak ve kırmızı yörüngeyi takip edecek olursak sarkacın açısal yer değiştirmesinin zamana bağlı değişimi sarkacın yavaşladığını görüyoruz. Yani 10 saniye boyunca olan pikleri sayacak olursak sarkacın salınım hareketini temsil eden 2,5 defa oluyor. Burada da o zaman sarkaç yavaşlıyor ve frekansı azalıyor. Dolayısıyla 3 farklı koşul için, 3 farklı yerçekimi koşulu için fiziksel olarak sistemimiz yani fiziksel koşullarımız değişmiyor. Newton'un yine mekaniği değişmiyor, fizik yasaları değişmiyor. Fakat parametrik olarak değişim gözlemlendiği için burada dış kuvvetlerin etkisi altında farklı karakteristiklerde çalışıyor. Farklı şekillerde tepki veriyor. Aynı fiziksel mekanizmamız bu koşullara farklı şekilde tepki veriyor. Şimdi de koordinat sistemlerinin dönüşümleri ve fiziksel yasaların sonuçları ile ilgili özellikle Newton'un hareket yasalarına ve döndürülmüş koordinat sistemlerinde kuvvetlerin dönüşümüne odaklanarak ayrıntılı bir analiz ve matematiksel çıkarım yapacağız. Şimdi A ve B olarak adlandırılan iki gözlemci düşünün. Burada B'nin koordinat sistemi A'nınkine göre teta açısı yapacak şekilde döndürülmüş olsun. Herhangi bir P noktası için A sistemindeki koordinatlar X ve Y olarak tanımlansın. Ve B sistemindeki koordinatlar da X üssü ve Y üssü olarak tanımlansın.
Şimdi burada trigonometri yasalarını uygulayarak bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Dönme dönüşüm denklemleri P noktasının yeni eksenlere projeksiyonunu göz önünde bulundurarak türetilmiştir. Yani x üssü eşittir x kosinüs theta artı y sinüs theta olmakta. Y üssü eşittir y kosinüs theta eksi x sinüs theta oluyor. Z üssü de z'ye eşit oluyor. Z burada tahta düzleminin dışında. Peki bu denklemler iki boyutta dönüşüm matrisinin doğrudan bir uygulamasını temsil ediyor. Dönüşüm matrisi de şurada gösterilmiştir. Ve şimdi kuvvet bileşenlerinin dönüşümüne geçecek olursak F, P noktasındaki M kütlesine sahip bir parçacık üzerine etki eden bir kuvvet olsun. F vektörümüz ve A sisteminde bileşenleri Fx ve Fy olarak tanımlansın. Peki bu B sistemine dönüştürülmüş kuvvet bileşenleri de aynı bu dönüşüm yasalarına tabi olacak şekilde değerlendiriliyor. Burada dolayısıyla Fx üssü eşittir Fx kosinüs theta artı Fy sinüs theta. Fy üssü eşittir Fy kosinüs theta eksi Fx sinüs theta. Fz üssü de Fz olmakta. Bu dönüşümler hem kuvvetin hem de yer değiştirmelerin vektör olması ve dönme altında aynı şekilde dönüşüm yapılması nedeniyle koordinat dönüşümleriyle aynı düzeni takip etmektedir. Şimdi de Newton yasalarının döndürülmüş çerçevedeki analizine geçelim. B'nin döndürülmüş çerçevesinde Newton yasalarının geçerli olup olmadığını araştıracağız. Bunun için ikinci kanunu yine dikkate alıyoruz. Yani m çarpı d kare x üssü bölü dt kare eşittir fx üssü m çarpı d kare y üssü bölü dt kare eşittir f üssü m çarpı d kare z üssü eşittir bölü dt kare eşittir fz üssü olmakta. Peki buradan biz kuvvet dönüşümleri tanımlamıştık zaten. Sağ tarafta fx üssü neyi temsil ediyordu? Fx kosinüs theta artı fy sinüs theta'yı. Fy üssü de fy kosinüs theta eksi fx sinüs theta'yı. Fz üssü de fz'yi temsil ediyordu. Şimdi bunu ivme dönüşümleri için de genişleteceğiz. İvme dönüşümü için başlangıçta tanımladığımız pozisyon dönüşüm denklemlerinin zamana göre ikinci kez türevini alacağız. 2 defa türevini alacağız zamana göre. Buradan da o dönüşüm yasalarını takip ettiğini gözlemliyoruz. Yani sağ taraftaki aşağıda, sağ tarafta ivme denklemlerini görüyoruz. Ve bu ikisini eşleştirdiğimizde kuvvet dönüşümünü doğrulamış oluyoruz. Yani ivme dönüşümlerini kuvvet denklemlerini de yerine koyarak bu sonucu elde ediyoruz. Evet, sonuç olarak bu bize Newton yasalarının A'nın sisteminde geçerli olması durumunda yasaların biçimleri dönme altında korunduğundan herhangi bir döndürülmüş B çerçevesinde de geçerli olduklarını doğrulamaktadır. Evet, şimdi burada temel çıkarımlardan bahsedecek olursak birinci temel çıkarımımız referans çerçevelerinin görekliliği. Burada hiçbir gözlemci kendi koordinat sisteminin benzersiz ayrıcalıklara sahip olduğunu iddia edemez. Bu fizik yasalarının tüm eylemsiz çerçevelerde aynı olduğu görelilik ilkesini desteklemektedir. Hiçbir gözlemcinin kendi çerçevesinin ayrıcalıklı olduğunu iddia edemeyeceği, ancak belirli problemler için belirli yönelimlerin diğerlerinden daha uygun olabileceği belirtilmektedir. İkinci temel çıkarımımız fiziksel yasalar ve dönme ile ilgili. Burada kuvvetlerin ve koordinat dönüşümlerinin aynı şekilde ele alınması Newton'unki gibi fiziksel yasaların dönme altında değişmez olduğunun altını çizmektedir ve referans çerçevesinin yönü ne olursa olsun evrensel uygulanabilirliğini güçlendirir. Sentezleyecek olursak buradaki yaklaşımları ekipmanın tamamen kendi kendine yeterli olduğu ve kuvvet üreten sistemin içine gömülü olduğu göz önüne alındığında döndürüldüğünde yani döndürülmüş sistemlerde aynı şekilde çalışacağı iddia edilmektedir ve bu ispatlanmıştır. Bu göreceli çerçeve analizinin bir uzantısıdır. Bu kavram fiziksel yasaların dönmeye karşı değişmezliği ile vurgulanan operasyonel bütünlüğü etkilemeden oryantasyonun avantaj sağlayacak şekilde değiştirilebildiği pratik uygulamalarla özellikle ilgilidir. Ve bu bağlamda belirli sembolik temsilleri ve yeniden formülasyonları türetmek için kullanılan matematiksel modeller fiziksel yasaların dönme değişmezliğini anlamak için sağlam bir temel görevi görmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.